daha sandığımızdan çok daha eski olduğunu düşündüğünüzü söylediğiniz insanlık tarihinin şöyle bir kırılma noktalarını sayacak olsanız neleri sayarsınız? Eğer doğruysa son 10 bin yılda en değerli şey insanın gezegeni terk edip iletişimi koparmayıp başka bir yere gidebilmesi, yani Ay'a gidiş. Gidildi eğer mi doğruysa. sizce? Eğer doğruysa diyorsunuz çünkü. Bu soru beni hep zorluyor. 25 senedir. Ben şunu soruyorum Ayhan Bey. Gidildiyse niye bir daha gidilmedi? Gidildi bir daha. Öyle bir şey yok. Yani neden ama turizmi başlamadı en azından? Aradan geçen bu kadar zamanda. Çok pahalı, çok maliyetli ve çok değerli bir şey yok orada. Yani bakın 1972'ye kadar gidildi. 69'dan 72 arası birçok şey yapıldı. 2 tanesi yapılamadı çünkü yolda aksaklık çıktı ama 6 kere insan indi oraya. 6 farklı dönemde insan indi. Ve çok maliyetli bir şeydi. Şimdi ben bu argümanı kabul edebilecek durumdayım baktığınız zaman. Niye? Ya gitmişim bir gezegene, bakıyorsun taşlar var, 6 kere gidiyorsun. Getiriyorsun kilolarca, araştırma yapıyorsun. Tamam. Ben ikide bir niye buraya gideyim kardeşim ya? Beni burada ne çekecek? Yani aynı işte. Bu olabilir. Eğer ama şeyi seviyorsan, hani Zekeriya Zitsin gibi konuyu renklendirmek istiyorsan, gittiler. Arka tarafta bir baktılar başka canlılar var. İşte bakın onun videosunu gösteriyoruz. Ya orada insandan farklı canlıyı Ay'da görecekler de işte öbür astronot onun videosunu çekecek de. Şimdi buna inanmaktansa Ay'a gidilmedi lafını daha çok inanabilirim. Gidildiyse gidilebileceğine de inanırım ama hakikaten Van Halen kuşağı var. Bunu bir şekilde rahatlıkla açıklıyorlar. Biz bunu böyle geçiyoruz falan da geçilmiyor. Gök kubbe denen bir şey var. Bütün var değil mi? Tabii. Semavi kayıtlara baktığınızda gök kubbeyi aşamayacağın ortaya çıkıyor. Yani bunları sorguladığın zaman NASA da çok büyük hatalar yapıyor. NASA bakın son tam 5 yıldır bir tane Artemis uçuşu yapacak. Apollon yapıyordu ya. Artemis uçuşu yapacak Ay'a. 5 yıldır hep erteliyor. Gidemiyor. Sorduklarında Ay'a niye bu kadar gidemiyorsunuz dediklerinde o kadar açık veriyorlar ki ne diyorlar biliyor musunuz? Ay'a gidişte yaptığımız 1960'lardaki bütün çalışmaların dokümanlarını kaybetmişiz. Yok NASA'da. Ya öyle bir kurum ki... Epic fail. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani Özür kabahatinden beter. Tabii NASA gibi bir kurum en önemli iş yapmışın. Ay'a gidilmiş ve bunların bütün formülü, dokümanları falan onları kaybettik diyor. Bir daha yapmak zorundayız diyor. Yani şimdi bunu söyleyen bir kurumun Ay'a gidildiği hikayesini 5 yıldır da ertelemesiyle ilgili ya siz baştan beri gitmeniz büyük bir senaryo bu. Aslında belki bir şey gördüler. Sovyetler de gördü, hepsi gördü. Çıkılamayacağını belki gördüler ve bir şekilde geriye düştüklerini ve bu o kadar ağır bir gerçek ki. Tabii. Bu ağır gerçeği söylediklerinde Rusya dedi ki belki biz böyle bir şey gördük. Amerika dedi biz de şimdi gördük, saptadık. Biz çıkamıyoruz. Bunları söylersek ne olacak? Bütün dünyanın sistemi. Halbuki biz bu sistemde güçleri sorgulanacak. Tabii ki. Sizce Mars'tan geldiği söylenen görüntüler gerçek mi? Twitter'da çok paylaşılıyor. Mars'tan gelen görüntü Curiosity'nin gönderdiği Çorum'dan mesela bir görüntü. Ve çok benziyor birbirine. Mars'ta araç var mı? İnanmıyorum. Yani Ay'a gitmesini engelleyen Bell kuşağı varsa, Ay'a bile gidemeyiz, atmosferin dışına çıkamıyorsak, Mars'a hiç gidemeyiz zaten. Bütün bunların bir illüstrasyon olduğunu ve artık engelleyemeyeceklerini biliyorlar. Ve galiba büyük açıklamaların ortasındayız. Biz öyle bir nesil olarak geldik. Yani nasıl açıklamalar mesela? Tutamayacaklar çünkü bunu bir şekilde bize kendi yarattıkları sistemde bu internet ağıyla beraber insanlar çok çabuk artık her şeyin haberdar olmaya başladılar. Çok sahte bir düzen içerisinde olduğumuz ortaya çıkacağı için bunu durdurmak için ciddi radikal açıklamalar yapacaklar. Yani Elon Musk sık sık Mars'ı kolonileştirmek istediği hayalini dile getiriyor. Yapılabilir mi sizce? Ben pandemide bu işin imkansızlığına inandım. Yani biz dünyada daha tanımadığımız virüsler yüzünden 2 sene eve tıkıldıysak yani Mars'a gideceğiz. Oradaki virüsler, bakteriler yani bana çok imkansız geldi ve benim konuya ilişkin umudum kırıldı ama sizinkini bilmiyorum tabii. Bunların derdi Mars'a falan gitmek değil. Bunların derdi o değil. Bu gezegeni %100 kontrolü sağlamak.
Ve bu kontrol, gezegen, tabii dünya. bu gezegen, dünyayı kontrolünü %100 sağlamak ve burada kendi tanrısal krallıklarını yaratmak. Başka bir şey değil. Donatalım burayı. Neyle donatalım? Satelitlerle, uydularla, her şeyle donatalım. Ve bu dalgalarla 5D, 5G'ler, 6G'ler çıkacak falan. Bunlarla iyice donattıktan sonra da biz bu adamları zehirleyelim. Onlar apayrı bir dünya istiyorlar. Çünkü Nasıl bir dünya isteniyor sizce Ayhan Bey? Çünkü bir nüfus 8 milyar azaltma çok projesinden bahsediliyor. Yani buna artık büyük bir çoğunluk da dünyada inanıyor. İşte karbon ayak iziyle insanların her hareketinin kısıtlanması isteniyor. Hayvancılık azaltılmak isteniyor. Yediğimiz gıdalara karışılıyor. Yapay etler gündeme geliyor. Halbuki bana sorarsanız doğru yönetilse dünyanın kaynakları herkese yeter. Ama niyeyse bir yandan ormanlar yakılıyor, diğer yandan gıda krizi var deniyor. Tamam, siz işte o alanları tarım için değerlendirin. Mesela tarımı teşvik edin, ama hayır, asla tarım teşvik edilmiyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Belli ki bir nüfus azaltma isteği, iradesi var. Hedefledikleri dünya nasıl bir dünya? yazdılar onu, çizdiler. Dediler ki 500 milyon olacak burası. Tamamen bizim kontrolümüzde ve işe yarayan insanlar ve onların nesilleriyle devam edecek. İşe yarayandan kasıt ne sizce? İşe yarayandan kasıt üretebilen, yaratıcı zekaya sahip olan insandan bahsediyoruz. Sana bir şeyler katan. Şimdi bak, bunu da hakiri göremeyiz. İnsanları böyle bir yığın olarak görme gibi böyle bir terbiyesizlik yapmayacağım ama yani yüz milyonlarca insan var. Sadece tüketiyor. Evet. Bak, Tabii, sadece tabii. tüketiyor. Siz diyecekler ki haşa bunun karın, ben tanrısalcılık falan oynamıyorum. Ama hani baktığın zaman bu adamların düşünce tarzına diyor ki 8 milyar var diyor, bir kere bundan da emin değiliz. En son ne zaman nüfus sayımı dünyada yapıldı? Hangi ülkelerde? Mesela bize en son ne zaman yapıldı? Ne zaman yapıldı? Ben hiç hatırlamıyorum. Bir 15 sene oldu. Olmuştur. Birçok ülkede Yani yapılmıyor. artık her şey Yapılmıyor, bilerek dijitalleştiği yapılmıyor. için Yine veriler bilerek var elimizde. Diyorlar ki şu anda 8 küsür milyar. Evet. 8 milyar mı, 10 mu, 15 mi, 3 milyar mı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Velev ki 8 milyar insan yaşıyor. 8 milyar insanın hepsini aramızdaki şu yaklaşık 1 metre mesafeyi koyarak dizmeye kalksak hepsini Ankara'ya sığdırabiliyoruz. Nasıl? Hesap 8 ortada. milyar. Tabii. Öyle sığıyor mu? Sığıyor. Herkesin arasına 1 metre fark koy. Bütün insanlar Ankara'nın sınırları arasına sığıyor. Şehir merkezi demiyorum. Bir haritada gördüğünüz Ankara'ya sığıyor. Ne kadar çoğuz değil mi? Dünyayı düşünün. Ankara'yı düşünün. Herkesi sığdırdık. Seni korkuttuklarına bak. Bak 15 sene evvel 28 derece hava sıcaklığını gösterirken ne renk göstermişler haberlerde? Bugün gösterirken böyle kıpkızıl, işte iklim şeyi var falan diye bir yalanlar atılıyor. Bu konuda uzman, ciddi uzman, dekanlık yapan arkadaşım var. Yani üniversite dekanı ve profesör ve TÜBİTAK'ta falan çalışmış. Ayhan dedim, makaleyi yazdım, gönderdim. Çok saçma ölçümler, ben bunu uyamıyorum diye ve ciddi dergi, her yazımı kabul eden uluslararası dergi bu sefer red gönderdi dedi. Çünkü dedi ben bilimsel verilerle çıktım. Termometreler yanlış yerlere konmuş dedi ve gerçekten öyle bir ısınma yok dedi. Biz çok nizami bir şekilde gidiyoruz dedi.